G12'ye plastik rayın montajı, 3 tane alyan vidanın olduğu yere alyanları denk getiriyoruz. Tatlı bir sertlikte sıkacağız. Raya ya da vidaya zarar verecek seviyede değil. Bu kadar. Red dot'umuzu monte edelim. Vektör Optik'in bu modeli hem kompakt ve mikro yapıda hem de güneş enerjili. Aynı zamanda multi reticle. Artı düğmesine basık tutarak reticle'ı nokta, yuvarlak içerisinde nokta ya da sadece yuvarlak şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. AUG 12 modelinin üzerinde yaklaşık 170 atış yapıldı. Herhangi bir zarar görmedi. İlk kaba sıfırlamayı Sightmark namlu lazeriyle yaptım. Kulaklıklar takıldı. Bakalım. G12'ye taktığımız Vector Optics'in Red Dot'unu ilk etapta bir 30 metrede sıfırlama yapmaya çalışacağız. Atış var. Azıcık yukarıda, çok hafif solda, bu aynı zamanda silaha olan kaynak noktanızda da ufak değişiklik gösterecek. 30 metredeki atışlar fena değil. Hazır buradayken biraz aşağı nişan alarak bir de yaf speed slug'la atışlarına bakalım. Yaf buldum, geldi. Bir 5 atışta yafla yapalım. Bakalım onun atışları nasıl olacak. Silah emniyet alalım. Fişek atım yatağı boş. Şöyle çevirelim. Arkada kimse yok. Gidip hedefe bir bakalım. Mesafeyi göstereyim. Yaf biraz yalpa yaptı. Mesafe konusunda sizleri yanıltmaması için çekim esnasında adım sayılarını da sayabilirsiniz. Pek çoğu orada falso veriyor. Anladınız siz demek istediğimi. Bakın buradan atış yaptığımız yer şurası. Yani normalde 2-3 adım daha ileri geldim. Mesafe burası. Bu kameranın zoom'u bu kadarını gösterebilir. Şimdi adımlayalım, geçelim bir bakalım. Bakın 45 adım oldu saydıysanız. Efendim, Jet Goalandı Style'ın atışları bu kısımda. Yaf'la ilk yaptığım 2 atış burada, sonrasında tekrar buraya çıktı. Dediğimiz gibi kaynak noktasıyla değişebilir. Genel itibariyle atışları hedefin üst kenarında sayma durumumuz daha doğru olacaktır. Şimdi desteksiz olarak atışlara başlayacağız. Şurası atış mesafemiz, tekrar gösteriyorum. Hedef ve hedefin üzerindeki red dot'un görüntüsü bu şekilde. Tam buradaki hedef. Destekli olarak atış yaptığımız sıfırlama hedefimiz.
Herkese sevgi, saygı. Yönetmen Murat tepenin gölgesinin keyfini çıkarıyor. Aynen. Çayımız yok ama. Abdullah en büyük yardımcılarımdan. Süleyman hocamla da en başından beri beraberiz. Hafif aşağıda solda. Her zaman G12 ile devam edilmez. Biraz da AUK'la devam edelim. G12 yeter. Böylece Red Dot'u farklı tüfeklere takıp onların etkilerini de tekrar göstermiş oluyoruz. Zaten AUK'la kullanmıştık. G12 ile biraz kullandık. AUK'la devam ediyorum. 5 tane YAF Spitzlak. Ondan sonra saçma fişekleri. Sonra 5 YAF Spitzlak daha. AUK testlerinde elimde 28 gram fişek yoktu. Sterling 28 gram saçma fişeği taktım. Bakalım. Onlu şarjör. Burada dikkat edeceğiniz, onlu şarjörü ilk kullanmaya başladığınızda hep söylediğimiz gibi 10 fişek doldurmayın. 8 ya da 9 fişek doldurun. Henüz yayları sert. Yukarıya doğru fazla iteleme yapıp o nedenle takılmaya sebep olabiliyor. 28 gramda çalıştı. Şimdi tekrar 5 yaf atacağız. Hedef kamerasını ayarlayalım. Bakalım. Böylece yoğun atıştan sonrasında da Red Dot'un ayarında çok bir bozulma olmadığını, atıcıya bağlı kusurlar olduğunda birazcık dağıldığını ama hedefi vurabildiğimizi göstermiş oldum. Hocam geriye doğru bir zoomlayalım. 50 metre, 25 metre yakın mesafe saçma fişekleri. Red Dot hala çalışıyor. 180 atış, 190. Şu anda 200 atışı geçmiş durumda. Halen herhangi bir sıkıntı yok. Farklı tüfeklerle de atışa devam ettik. Daha da atışlarına devam ederiz. Bakalım. Gördünüz değil mi? İnanmayanlara göstereceğiz. Teşekkür ederim. Efendim 5 atış yaptım. 5. atışta vurdum. Sebebi hedefe dikkat ederseniz zaten kamera bile odaklayamıyor. Arka tarafla ipin rengi aynı. Bu da böyle bir atış olsun. Diğer atışlarda gördüğünüz gibi ipin hemen etrafındaydı. Tel yok. Asılan biri yok. Koparan biri de yok. Cesareti olan varsa orada dursun, koparsın. AUG 12 ile sola katılırım.
Red dot'umuzu sağa göre ve belli bir mesafeye ayarladık. Bakalım solak nasıl olacak. Solak atışı tavsiye etmiyorum. Hepsi tam şuraya çarptı. Maske taksaymışım iyi olurmuş. Ama solak atışa göre hiç sol elini kullanmayan birine göre fena atışlar değil. Biraz da gong hedefi bir 5 atış daha yapalım, kapatalım mevzuyu. Bu sefer gong hedefi için ta ön tarafa geçmiyorum. Şöyle kağıt hedefin arkasından, yanından ağrı bir atış yapayım. Bir tane yakta takılma yapacağım. İki grupman yapmış olduk.